Evet güzel arkadaşlarım, Hürrem gözü tatlısıyla karşınızdayım. Gerçekten ipek gibi bir muhallebi hazırladım. Üstünde meyvesiyle çok fresh bir tatlı oldu. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısınız? İster kuplarda yapın, ister böyle tepside yapın. Bence mutlaka bu tatlıyı yapın. Şimdi öncelikle muhallebimi hazırlayacağım. Klasik 200 milimlik su bardağıyla 1 bardak un, 1 bardak şekeri tencereme alıp karıştırıyorum. Üzerine kullanacağım sütün birazını ekliyorum. Biliyorsunuz ben bütün muhallebi, bütün sütlü tatlılarda bu yöntemi uyguluyorum. Az bir sütle önce bu kuruları iyice çırpıyorum. Bu sayede hiç topaklanma olmuyor muhallebilerde. Hep bu yöntemi kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Bu aşamada bir tane yumurta ekliyorum. Yumurtayı bütün olarak kullanıyorum. Sarısı beyazı birlikte. Yumurtayı da güzelce çırpıp yedireceğim bu karışıma. Böyle çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütü de ekliyorum. Tam yağlı bir süt kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle bu tatlıda lütfen yarım yağlı süt kullanmayın. Tam yağlı sütle çok daha güzel oluyor. Şimdi muhallebimi ocağa alıyorum. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar, böyle kaynayana kadar pişiriyorum. Bakın ocaktan aldığımda da kıvamı gerçekten çok güzel. Bu zaten bonus bir muhallebi. Bunu her tatlıyla kullanabilirsiniz. Üstüne farklı şeyler hazırlayıp. Bir paket vanilya ekliyorum ve bir pakette krema. Krema bunun dokusunu çok daha güzel bir hale getiriyor. Kremayı ekledikten sonra da 1 dakika kadar mikserle çırpıyorum. Krema ile muhallebi güzel böyle iç içe geçiyor. İyice ipek gibi bir dokuya ulaşıyor. Ve bence bu tarifin en güzel detayı bu. Üstü kivili olduğu için içine 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu ekliyorum. Sanki içinde de kivi çekirdekleri varmış gibi bir espri oluşturuyor. Görsel hem çok güzel oluyor hem de yerken böyle çıt çıt ağzınıza haşhaşlar da gelince kiviyle de bir bütünlük sağlıyor. Varsa evinizde siz de mutlaka mavi haşhaş ekleyin. Hazırladığım muhallebiyi hemen sıcakken servis yapacağım tepsiye alıyorum. Dediğim gibi bu aşamada isterseniz kuplara da bölüştürebilirsiniz. Çünkü zaten dokusu çok güzel. Muhallebi soğuyup böyle üstü kabuk tutunca dilimlediğim kivileri üzerine yerleştiriyorum. Bu Doktor Oetker'in bitkisel jölesini, kivi ve elma aromalı olan jölesini uygun bir kaba aktarıyorum. Üzerindeki tarife göre 2,5 su bardağı kaynar su ekleyip jöleyi hazırlıyorum. Sürekli karıştırıyorum bu aşamada. Hatta şöyle ki biraz ılıması gerekiyor meyvelerin üstüne gezdirmeden önce. Ilıyana kadar hep ara ara karıştırıyorum. Yeterince ılıklaştığı zaman tatlımın üzerine gezdiriyorum. Özellikle kivi dilimlerinin üstünü kapatacak şekilde dikkatlice gezdiriyorum. Ben jöleyi biraz fazla soğutmuşum. Artık böyle kıvam almaya başlamış. Çok böyle büyük kısmını döktükten sonra dibinde kalanı spatula ile sıyırdım. Orada biraz böyle artık jelleşme başlamış. O yüzden bir nazarlık oldu tatlımın kenarında. O jelleşmiş olan yer çok da böyle homojen yayılmadı. Ama benim için hiç sorun değil. Lezzeti, görseli o kadar güzeldi ki o da nazarlık olsun dedim ben. Bu şekilde tatlıyı hazırladıktan sonra buzdolabında en az 5 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben de 5 saat dinlendirdikten sonra servis yaptım. Bu tatlıdan ertesi güne de kaldı. Ertesi günde kıvamı yine şahaneydi. İsterseniz bir gün önce de hazırlayıp servis yapabilirsiniz. Dediğim gibi kuplarda yapmaya da müsait bir kıvamı var. Ben böyle bu tarz muhallebili tatlıları çok katı kıvamda sevmiyorum. Yerken böyle boğazımdan akıp gitsin istiyorum. Tam da böyle isteğime uygun bir muhallebi hazırladım. Dediğim gibi çok bonus bir muhallebi. Farklı meyvelerle de kullanabilirsiniz. Kupta ya da tepside yapabilirsiniz. Nasıl yaparsanız yapın, bir gün bu tatlıyı mutlaka yapın. Şimdi size yakından dokusunu da göstereceğim. Zaten bayılacaksınız. Ben de artık sizlere burada veda ediyorum. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.